Kehanet, kader, gizem, insanlık yüzyıllardır bilinmeyeni çözmenin peşinde, geleceği keşfetmek için bir yol arayışında. Kimimiz baktı yıldızlara, kimimiz rüyalara. Ama bu arayış yüzyıllardır hiç bitmedi. Asırlardır süren bu yolculukta en büyüleyici duraklardan biri tarot kartları. Peki bu kartlar ne anlatıyor? Gerçekten kehanet gücü mü taşıyorlar? Yoksa sadece sembollerin dilinden konuşan kadim bir sistem ve arketiplerin bir oyunu mu? Daha da ilginci, sıradan bir oyun nasıl oldu da zamanla ezoterik bir bilgi aracına, ruhsal bir rehbere dönüştü? Nasıl hakikat arayışında olanların peşinden sürüklendiği bir pazarın içine sızdı? Bu videoda tarotun gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Nereden geldiğini, zamanla nasıl dönüştüğünü ve barındırdığı anlamları birlikte keşfedeceğiz. Tarot kelimesinin kökeni ve etimolojisi. Tarot kelimesinin kökeni kesin olarak bilinmese de çeşitli teoriler var. Bazılarına göre bu sözcük 15. yüzyılda İtalya'da oyun kartlarını tanımlamak için kullanılan tarocco veya tarocchi kelimelerinden türemiş. Bu kelimelerin anlamları tam olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda oyun kartı veya fal için kullanılan kart gibi anlamlara geldiği belirtilmektedir. Hatta bir başka görüş bu ismin İtalya'daki Taro Nehri'nden geldiğini öne sürüyor. Kart yapımında kullanılan erken dönem kağıt fabrikalarının bu bölgede yer almasından dolayı bu ismi aldığı söylenmektedir. Ama işin içine mistik yorumlar girince işler değişiyor. Ezoterik çevreler tarotu tar yani yol ve ro yani kral sözcüklerinden türeterek kraliyet yolu olarak tanımlıyor. Yani bu kartlar kişinin kendi içsel yolculuğunun, inisiyasyonunun simgesi. Bazı okültistler tarotun kökenini Mısır'a dayandırıyor ve onu bilgeliğin kitabı Tot'la ilişkilendiriyor. Kartların sembollerinin Mısır mitolojisi ve tapınak sanatıyla benzerlik taşıdığına inanılıyor. Diğer yandan Kabala ile bağ kuranlar da var. Onlara göre tarottaki büyük arkana kartları Kabala'nın yaşam ağacındaki 22 yolun simgesidir. Kartlardaki sembollerle İbrani harfleri ve mistik anlamlar arasında güçlü bağlar kuruyorlar. Atlantis'ten Hindistan'a, Memlüklerden Çingenelere kadar uzanan farklı köken teorileriyle karşılaşıyoruz. Bu da tarotun ne kadar çok katmanlı bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Yıllar içinde tarota tarihi bir yolculuk. Tarotun bilinen en eski örnekleri 14. yüzyılda Memlükler dönemine dayanıyor. Batı Avrupa'ya bu kartların geçişiyle birlikte 15. yüzyıl İtalya'sında seçkin aileler özel desteler yaptırmaya başladı. Bunlar yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda edebi bir zeka göstergesiydi. Öyle ki bu oyunlardan bir tanesi olan ve Tarocchi Appropriate denen oyunda oyunculara rastgele ve rakip tarafından seçilmiş kartlar dağıtılıyor.
Oyuncular kartların tematik anlamından yola çıkarak şairane dizeler oluşturuyorlardı. Oyuncular bu sayede birbirlerine nüktedanlıklarını ve kıvrak zekalarını gösteriyorlardı. Bugünkü İskambil'e karşılık gelen 4 takımdan ve 52 karttan oluşan deste İtalya'daki serüvenini devam ettirirken bugünkü tarotun yapı taşlarını oluşturan büyük arkana kartları o dönemde Trump yani koz kartları olarak adlandırıldı. Ve bu kartlar zamanla kendi başına bir sistem haline geldi. Tarot'un en eski destesi 1422 yılında İtalyan sanatçı Bonifacio Bembo tarafından hazırlanan Visconti Sforza destesidir. Bu desteden 74 kart bugün hala korunmaktadır. 35'i Pierpont Morgan Kütüphanesi arşivlerinde, 26'sı Accademia Carrara Müzesi'nde ve kalan 13 kart ise İtalya'daki Casa Colonna Müzesi'nde sergilenmektedir. Bugün hala dünyanın farklı müzelerinde kartlar sergilenmeye devam etmektedir. 15. yüzyılda matbaanın icadıyla ve Gutenberg matbaasında basılan tarot kartları daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu gelişme kozların isimlerini ve numaralarını standartlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda tarotu daha geniş bir sosyal sınıf yelpazesi için uygun hale getirmiştir. 17. yüzyıla gelindiğinde Tarot de Marsilya yani Marsilya tarotu ortaya çıktı ve popülerlik kazandı. Bu popüler kartların ilk versiyonları ahşap bloklar üzerine basılarak sonradan elle renklendirildi ve günümüzde halen yaygın bir kullanım alanına sahip olan kartlar halini aldı. 1781'de Fransa'da yayınlanan Le Monde Primitif adlı eser tarotun kaderini değiştirdi. Tarot artık sadece bir oyun değil, okült bir kehanet aracı olarak görülmeye başladı. Le Monde Primitif yani ilkel dünya, tarottan okült ve kehanet terimleriyle bahseden ilk makaledir. Bu makalede Mellet, kartlar ile İbrani harfleri ve Yahudi kabalası arasında bağlantı kurar. Gebelin ise tarotun Mısırlı rahipler tarafından yazılmış kutsal bir kitaba dayandığını ve bu kitabın da Afrikalı çingeneler tarafından Avrupa'ya getirildiğini iddia eder. Ve ardından Jean-Baptiste Alliet yani takma adıyla Ettelia ilk kehanet amaçlı tarot destesini yayınladı. Belki de tarot kartlarına günümüzdeki ezoterik anlamları yükleyen ilk kişidir. Kitabın orijinal ismi olan Etteilau l'art de lire dans les cartes Etteilla kartları yorumlama sanatı anlamına gelmektedir. Aliyet kendi soyadının tersten okunuşu olan Ettelia'yı mistik bir izlenim yaratabilmek için yazmıştır. Etteilla kitabında kehanet amacıyla kullanılması öngörülen kendi destesinin Mısır uygarlığından aktarılan saklı bilgeliği taşıdığını ve kökeninin efsanevi Tot'un kitabından alındığını iddia etmiştir. 1900'lü yıllar okült grupların yükselişe geçtiği, gizemli öğretilerin çeşitlendiği bir dönemdi. İşte tam da bu dönemde sahneye Arthur Edward Waite çıktı. Hristiyan mistik geleneğinden gelen ama
aynı zamanda ezoterik konularla yakından ilgilenen Wade, tarotun İbrani harfleriyle kurduğu geleneksel ilişkiyi sorguladı. Büyük Arkana'yı yeniden yorumladı ve farklı mistik öğretileri bir araya getirerek eklektik bir bakış sundu. Waite'in vizyonuyla doğan Rider-Waite-Smith destesi, tarot tarihinde bir dönüm noktası oldu. Kartlar, Pamela Colman Smith'in çizimleriyle hayat buldu. İkisi de Altın Şafak Hermetik Cemiyeti'nin üyeleriydi ve bu birliktelik ortaya simge yüklü, görsel olarak güçlü bir tarot destesi çıkardı. Bu destenin belki de en devrimci özelliği şuydu: küçük arkana kartları, yani değnekler, kupalar, kılıçlar ve tılsımlar artık sadece rakam ve sembollerden ibaret değildi. Her birine öykü anlatan sahneler, semboller ve anlamlar yüklendi. Artık her kart başlı başına bir hikaye taşıyordu. Ve sonra 1943 yılında başka bir ezoterik figür, Aleister Crowley, devreye girdi. Thoth destesini tasarladı. Ressam Lady Freda Harris ise bu güçlü sembolleri tuvale aktardı. Crowley, tarot üzerine yazdığı kapsamlı eserini 1944'te Thoth'un Kitabı adıyla yayımladı. Bu destede Kabala'nın derinliği, astrolojinin simgeleri ve simyanın gizemi birleşerek çok katmanlı, ezoterik bir bütünlük oluşturdu. Rider-Waite-Smith gibi Thoth destesi de yalnızca kartlardan oluşan bir araç değil, aynı zamanda mistik bilgiyle örülmüş bir rehber, bir semboller evreni olarak tarot tarihindeki yerini aldı. 19. ve 20. yüzyılda Eliphas Levi Arthur Waite, Aleister Crowley gibi isimler tarotu Kabala, simya ve astroloji ile harmanlayarak yeniden yorumladı. Özellikle Rider-Waite-Smith ve Thoth desteleri bu alanda çığır açtı. Sonuç: tarot bir zamanlar sadece bir oyundu. Ama şimdi milyonlarca insan için bir rehber, bir yoldaş, bir yaşam felsefesi. Bu videoda sadece kartların değil, binlerce yıllık bir merakın, inancın ve arayışın izini sürdük. Bir sonraki bölümde tarot destesinin yapısını ve Majör Arkana'nın ilk kartlarını detaylarıyla inceleyeceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü tarotun bize anlatacağı daha çok şey var.